Dostlar selamünaleyküm. 2 gündür bölgemiz yangın yeri. İsrail İran'ı vuruyor. İran İsrail'i vuruyor. Şehirlerde patlamalar, çöken binalar, vurulan üst düzey yetkililer derken ortalık bayağı bir karışık. Konuyu konuşmaya aslında dün başlayacaktık ama nasip olmadı. O yüzden bugün İran-İsrail gerginliğine genel bir çerçeve çizerek giriş yapalım. Önümüzdeki günlerde bu konuyu bol bol konuşacağız inşallah, öyle görünüyor. Çünkü daha uzun bir gerginlik süreci yaşanacak gibi duruyor. Bu süreçte de bu konulara ağırlıklı olarak değineceğiz. Neyse, çok uzatmadan başlayalım ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu konuyu aslında dün konuşacaktık ama biraz rahatsızdım. Sesimde hala etkileri var. O yüzden dün video çekemedim. Zaten biraz da olacakları görmeyi bekledim. Çünkü artık İran'la ilgili videolarda hep aynı şeyleri görmekten yoruldum. İsrail geliyor vuruyor, İran kahredici bir sonla karşılaşacaklar. Yıkıcı silahlarımızla onları yerle bir edeceğiz filan gibi açıklamalar yapıyor. Sonrasında birkaç göstermelik saldırı ve konu kapanıyor sürekli. Bunu tecrübe etmekten sıkıldığım için bu sefer dedim ki zaten sesin kötü. Şu an boğazını zorlama. Bu konuyu bir gün sonra konuşuver. Biraz daha düzelmiş olursun, hem de bir bakalım bu sefer farklı bir şey olacak mı? Olmayacaksa hiç bu konuya girmeyelim. Hatta artık İran-İsrail gerginliğinde şöyle bir şey yapabileceğimi fark ettim. Daha önceki İran-İsrail gerginliklerinden birinin videosunu alsam, yeni gerginliğin videosuymuş gibi size sunsam. Daha önce o videoyu izlemediyseniz muhtemelen eski bir video olduğunu fark etmezsiniz. Çünkü dediğim gibi senaryo her zaman aynı. Ama bu sefer bekleyince biraz daha farklı bir şeylerin olduğunu da gördüm. Çünkü bu sefer ilk defa İran'ın attığı balistik füzelerden birkaçı İsrail'e düştü. Hem de hasar da verdi. Peki neden böyle oldu? Bu sefer farklı olan neydi? Bunu daha iyi anlayabilmek için yaşananları kısaca bir özetleyelim. Öncelikle gece 3'ü 10 geçe, Cuma sabahı diyebiliriz ona, İsrail'in İran'a saldırısı başladı. Aslında çok tahmin edilemez, öngörülemez bir şey değildi. Zaten saldırıdan 1 ya da 2 gün önce Facebook sayfamda bu gece İran'ı vururlarsa şaşırmam diye paylaşım yapmıştım. Bekliyorduk yani bunu. Tahminim bir gün sonra gerçekleşti sadece. Bu seferki İsrail saldırıları gerçekten çok ağırdı. Tahran'da patlamalar yaşandı. İran'ın çok ciddi nükleer tesisleri ve balistik füze merkezleri vuruldu. Bu ilk saldırılardan sonra İran ve İsrail hava sahalarını kapattı. İlk saldırıda İran'ın başkentinde yıkılan binalar vardı. Saldırıdan hemen yarım saat sonra İran'dan çok sayıda savaş uçağı havalandı. Ama tabii ki İran'ın savaş uçakları havalansa ne, havalanmasa ne. Adamların kalkış yapan uçakları F-4'tü. Yani bizim şu an emekli ettiğimiz uçaklar. Bu uçaklar hiçbir işe yaramadı elbette. Aslında İran F-35'leri düşürdüğünü açıkladı ama tabii ki çok gerçekçi açıklamalar değildi bunlar. Bunu neyle doğrulayabiliriz? Aslında şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. İran açıklamasında İsrail'e ait savaş uçaklarını düşürdüklerini ve bir pilotu da esir aldıklarını belirtti. Ardından İsrail bu açıklamanın doğru olmadığını ilan etti. İkisi de yalan söylüyor olabilir. Çünkü savaş ortamında bombalar düşmeye başladığında bilgi savaşları da başlar. Bu gayet doğal. Eğer İran esir ettiğini iddia ettiği pilotu basın önüne çıkarabilirse gerçekten İsrail'in savaş uçaklarını düşürmüş diyebiliriz. Ama dediğim gibi düşük bir ihtimal. Çünkü İsrail'e ait savaş uçaklarını iki şekilde düşürebilirler. Birincisi, kalkan savaş uçaklarının hava savaşında bunu başarması. Kalkanların F-4 olduğunu düşünürsek de çok bir ihtimal yok gibi görünüyor. İkincisi de İran'a ait hava savunma sistemlerinin bunu yapmış olması. Burada da şöyle bir sıkıntı var. İsrail gelip İran'da onlarca hedefi nokta atışı vurduğunda İran'ın hava savunma sistemleri devreye bile girmedi. Hatta burada daha da garip bir durum var. İsrail'in daha sonraki saldırılarında İran'daki hava savunma sistemleri devreye girdi. Yani ilk saldırılarda sistemlerin içeriden kilitlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Bu bir ihanet şeklinde de olabilir. Danışıklı dövüşün bir parçası da olabilir tabii ki. Şu an için bilmiyorum ki bilmek de mümkün değil. Tabii İran bu saldırıdan sonra İsrail'e bir karşılık vermeliydi. Ve yaklaşık bir saat sonra ilk drone saldırısını yaptılar. Yani dronlarını gönderdiler. Bunun haberi geldi. Resmi olarak açıklamadılar ama sonrasında bir haber gelmedi. Yani muhtemelen dronların hepsi havada vuruldu. Ki zaten o mesafeden drone gönderseniz ne, göndermeseniz ne. Ama sonrasında ilk balistik füze saldırılarını gerçekleştirdiler. İran'ın İsrail'e karşı yapabileceği tek şey de bu aslında. Balistik füzelerle orayı hedef almak. Ve onlar da bunu yaptılar. İlk defa İsrail'in fırlattığı füzelerden hedefine düşenler oldu. İlk dalga saldırıda 100'e yakın balistik füze fırlattılar. Bunların 90 kadarı havada imha edildi. 10 tanesi hedeflerini buldu. İsrail'in başkentinde bu füzelerin düştüğü noktalarda ciddi hasar oluşan bölgeler de var. Tabii böyle olunca hani İran İsrail'i gerçek anlamda vuramazdı, hani öyle diyordun diyenler oldu. İran İsrail'i gerçek anlamda vuramaz. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. Çünkü birincisi, İsrail'i gerçek anlamda vurabilecek bir güçleri yok. İkincisi, bu iki devlet varlığını birbirine borçlu. Yani şu an İsrail istediği kadar gücü elinde bulundursun, İran'ın şah damarını kesecek
kesecek operasyonlar yapamaz. Şu an yaptığı saldırıyla İsrail ABD'yi kendi arkasında konumlanmaya zorladı sadece. Bunu yaparken de İran'ı biraz ayarsız vurdu. Böyle olunca da elbette İran bu saldırıya karşılık vermek zorundaydı. Eğer bu sefer de göstermelik bir karşılık verirlerse zaten rejim muhtemelen yıkılırdı. Adamların başkentinde patlamalar oldu. Bana ilginç yorumlar geldi bu süreçte. Mesela Türkiye İsrail'e bir tane füze fırlattı mı? İran en azından Tel Aviv'in kalbini vurdu. Sen bir de onu beğenmiyorsun diyenler oldu. Kusura bakmayın da İsrail 2 gün önce İran'a yaptığı şeyleri Türkiye'ye yapamazdı zaten. Yapmış olsaydı şu an 3. Dünya Savaşı çıkardı ve Türkiye'den onları kimse kurtaramazdı. Adamlar gelmiş ülkenin nükleer tesislerine ve balistik füze merkezlerine nokta atışı vurmuş. Hadi onu geçtim. İran'ın Genelkurmay Başkanı'nı en üst düzey askeri ismini nokta atışıyla vurmuşlar. Onunla birlikte 2 kritik ismi daha nokta atışı vurmuşlar. Birisi Devrim Muhafızları Komutanı, diğeri de Devrim Muhafızları'nın önde gelen komutanlarından biriydi. Yine onunla birlikte nükleer çalışmalar yapan en tanınmış bilim insanlarını yani sivilleri nokta atışlarla vurdular. İran'ın dini liderinin baş danışmanı da vurulanlar arasındaydı. Bu istersek seni de vururduk demek aslında dini lidere. Bırakın İran artık buna da karşılık versin. Meselenin İran açısından çok acı bir yönü var. Bakın bu kadar insanı nokta atışı vurabilmeniz için ya bu insanların üzerine bir takip cihazı yerleştirmiş olmanız ya da hedeflerin yaşadığı ülkede istihbaratınızın çok güçlü olması gerekiyor. İkisi de büyük rezillik ama ikincisi çok daha kötü. Ülkenizde güvenliğin sağlanamadığını gösteriyor ve İran darbeyi buradan yedi. Mossad ajanlarının İran'da cirit attığını bilmeyen zaten yok. Hatta daha önce eski Cumhurbaşkanları Ahmadinejad bu konuda çok önemli bir açıklama yapmıştı. Demişti ki kendi dönemimde İran'daki İsrail ajanlarının temizlemesi için bir birim oluşturduk. Bu birimin başına bir başkan atadık ve sonradan öğrendik ki atadığımız başkan İsrail ajanıymış. İşte İran'daki durum böyle bir durum ve bu saldırıda içerideki İsrail ajanlarının iki açıdan öne çıktığını öğrendik. Birincisi hedef olan isimlerin yerlerini belirlemeleri, ikincisi de saldırıda bizzat aktif olmaları. İran bunu gizlemeye çalışıyor ama saldırıların bir kısmının İran'ın içinden kaldırılan insansız hava araçlarıyla yapıldığı söylentileri var ve ciddi söylentiler bunlar. Adamlar İran'ın sınırlarından içeri girmişler, kendileriyle beraber insansız hava araçlarını da sokmuşlar ve İran'ı İran'dan vurmuşlar. Bu rezillik İran'a yeter. Tüm bunların olduğu, tüm bu rezilliklerin olduğu bir ortamda bana kalkıp da İran en azından Tel Aviv'i vurdu, Türkiye ne yaptı diye soranlar aslında diyecek çok bir şey de yok. Gerçekten vurmasını ister miydin derseniz elbette. Keşke İran bunu yapsaydı da rezil olan ben olsaydım. Ben buna dünden razıyım. Yeter ki gerçek anlamda bir şeyler yapsınlar. Şu an karşılıklı saldırılar ara ara devam ediyor. Daha ben bu videoyu hazırlarken İsrail yeniden saldırı başlatmış ve bu sefer Tebriz'i ağır şekilde vuruyordu. İran tarafı da bu sefer 1000 balistik füzeyle saldıracağız diye açıklamalar yapıyordu. Ki zaten ilk başta dini liderleri 1000 füzeyle saldırılmasını istenmiş ama öyle bir altyapımız şu an yok demişler. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bu videoda savaşla ilgili genel bir çerçeve çizmek istedim. Bundan sonrası ne olacak? İran'ın İsrail'e cevap verecek gücü var mı? ABD gerginliğe daha da dahil olur mu gibi soruları cevapladığımız daha çok video yaparız inşallah. Siz de kafanıza takılan kısımları bu videonun altında yorumlarda sorun ki önümüzdeki videolarda o soruları da cevaplayalım. Allah'a emanet olun.